Kripto paradan merhabalar. Kripto para borsalarındaki gelişmeleri, haberleri uzmanlarıyla konuştuğumuz programımızda bugün Forbes Middle East 2020 içerisinde takip edilmesi gereken 8 girişim arasına giren Snowwaite'in kurucusu ve CEO'su Tamer Dağlı. Hoş geldiniz Tamer Bey. Merhaba. Peki Tamer Bey, siz nasıl değerlendireceksiniz özellikle bu artışı? Tabii. Öncelikle beni programımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün Sevgililer Günü. Sizin de bütün izleyicilerin de Sevgililer Günü kutlarım. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda da 10. seneniz için de yine tekrar tebrik ederim. Piyasaların yükselmelerinin kripto para olarak yükselmesinin en büyük sebeplerinden birisi, hocamın da dediği gibi, koronavirüs, Bitcoin halving yarılanması, decentralized finance yine aynı şekilde ve Bitcoin'i takip ederek de diğer altcoin'lerin de ilk başta yüksek pazar payı olan altcoin'ler, ondan sonra da daha düşük olan ve aktif çalışan altcoin'ler yavaş yavaş takip edecekler ve piyasalarda yükselme olacak. Trend bu yöndedir Evet. diyorsunuz. Şimdi siz bir kripto para projesi geliştirdiniz, Snowwate. Bu Binance tarafından da bir label alan bir proje. Biraz daha detaylı gireceğiz ama Snowwate'de kuruluş amacı nedir? Neyle yola çıktınız ve hangi algoritma üzerine dayandırılan bir kripto para projesinden bahsediyoruz Tamer Bey? Biz Snowwate olarak Bitcoin felsefesinden yola çıkarak benim yanımda İtalyan ve Fransız 3 tane yazılımcı ve geliştirici idealist kişilerle tamamıyla teknoloji yaratmak, teknoloji üretmek üzerine kurulan bir topluluğuz biz. Bitcoin felsefesi ne demek? Tamamıyla merkeziyetsiz olmak, adil başlangıç yapmak, pre-mine dediğimiz daha blockchain devreye girmeden piyasaya coin adı sunulmaması, ICO dediğimiz para toplanan bir sistem var. Kimseden para toplanmaması. Başka projelerin hiçbirisinin kopyalanmaması. Sadece Bitcoin'in ana saf baz kodu alınıp bugüne kadar tamamıyla kendi kodlamamızın yapılması. Kodumuzun tamamıyla açık kaynak olması. Bunlar başlı başına ve tabii ilk başta Bitcoin'in kuruluş amacı Satoshi Nakamoto'nun yaptığı gibi herkesin evindeki bilgisayarlarla üretim yapabilmesini, madencilik yapabilmesini sağlayan bir felsefe. Biz de aynen bu şekilde başladık. Algoritma olayına gelince bizim birden fazla algoritmamız var. Proof of Work olarak, yani konsensus üretim anlaşması algoritmamız X25X bizim kendi ürettiğimiz, kendi yazılımını yaptığımız bir algoritma. Ama aynı zamanda onay mekanizması olarak kullanılan ödül algoritması Proof of Burn. Bu da yine bizim kendimize ait olan, yakarak ödüllerin dağılmasını sağlayan hem güvenli hem de stabil bir algoritmamız var. Ama büyük ihtimalle önümüzdeki sene Tree Hybrid adında daha önce hiç yapılmamış üçlü bir konsensus yapmayı düşünüyoruz. Bu üçlü konsensus hem Proof of Work, hem Proof of Stake, hem de Proof of Capacity'nin üçünün birleşmesi olacak. Proof of Capacity de ekran kartları ya da işlemcilerle değil, bilgisayarlarındaki hard disklerin storage'larıyla bir blok bulmaya çalışacak ve bu da üçlü konsens olduğu için çok daha büyük bir alana yayılacak. Çok daha fazla insana hitap edecek. Çok farklı daha çözümler sunacak. Evet. Şimdi tabii izleyiciler düşünüyorlardır. Tamam da bu işte ölçekleşme nasıl olacak diye. Ölçekleşmenin konsensusla hiçbir alakası yoktur. Bu tamamıyla yanlış bilinen bir konu. Ölçekleşme, bir tek Bitcoin ölçekleşemez. Çünkü Bitcoin ne dokunulamaz. Bitcoin'i hiç kimse elleyemez. Ethereum'un ölçeklenme sorunu var. Ethereum gibi diğer ölçeklenme sorunu olan bütün kripto paraların hepsi bunu yazılımla çözebilirler. Ölçeklenme olması için blok zincirinin tamamıyla veri tabanının bu sıfırdan buna göre inşa edilmesi lazım. Sharding dediğimiz ve Schnorr signature'ları dediğimiz, Schnorr imzaları dediğimiz teknolojilerle bu çok rahat herkesin ulaşabileceği bir çözümdür ölçeklenme için. Ölçeklenme sorunu olmayacaktır diyorsunuz. Ben şimdi uygulamaları da soracağım ama peki Tamer Bey, Snowwate blok zincir teknolojisi, bununla siz peki hangi sektörlere çözümler sunmaktasınız? Bu iş nereye kadar gidiyor? Bitcoin parayı özgürleştirdi. İnsanların eline paranın kontrolünü ve gücünü şeffaf ve adil bir şekilde verdi. Biz de verinin gücünü ve kontrolünü insanların eline adil, şeffaf ve merkezi olan sistemlerden çok daha ucuz bir şekilde vermek istiyoruz.
2019 yılında bulut depolamaya 300 milyar dolar para harcanmış. Aynı zamanda siber güvenliğe de 120 milyar dolar para harcanmış. Ama data breach, yani bilgi sızması, bilgi hırsızlığı Amerika'da ortalama bir şirkete 8 milyon dolara mal olurken dünya çapında bu ortalama 3 milyon dolara mal olmuş. Yani şirketler verilerini depolayabilmişler ama koruyamamışlar. Merkezi olan sistemlerde en büyük sorun verinin hırsızlığı ve zaten o yüzden siber güvenliğe çok büyük para harcıyorlar. Bu verinin nerede tutulduğu belli. Ve aynı zamanda da şirketlerin verileri bu merkezi yapıların elinde. İstedikleri zaman bu verilerle oynayabilirler. Zaten duyuyoruz hep satılıyor diye. Daha yine bir cloud hacklendi. Onunla alakalı ismini vermek istemiyorum. Bizim işimiz merkezi veri depolama. Asıl işimiz. Yani buna ulaşmak için, bu kullanım alanını yaratmak için çok teknolojilerimiz var ama asıl yapmak istediğimiz merkezi veri depolama ve bu merkezi veri depolamada dünya çapında şu anda gün geçtikçe artan 1250 adet Infinity Nodes dediğimiz özel düğümlerimizde. Yani node ne demek? Bütün blok zincirinin verisinin içinde yüklü olduğu açık olan bilgisayar demek. Birbirleriyle iletişim kuran bilgisayarlar. Bu veriler 1250 tane bilgisayarda parçalanmış bir şekilde, hiçbirisinin hiçbir yerde olduğu belli olmadan bir şekilde tutulacak. IDS, yani Incorruptible Data Storage dediğimiz tahrip edilemeyen, üzerinde oynanamayan veri depolama bizim teknolojimizin, ürünümüzün ismidir. IDS'in 5 aşaması var. IDS'in birinci aşamalarından bir tanesi günümüzdeki gibi WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşmalar, kişilerin mahremiyetini koruyan, tamamıyla verinin hiçbir sürücüde, hiçbir serverda bulunmadığı, sadece iki kişi arasında olabilen bir mesajlaşma sistemi getireceğiz. Yine blok... Şunu sorayım mı? %100 veri koruma sağlanabilir mi? %100. %100, çünkü veri tutulmayacak. Şöyle, veri sadece iki kişinin, yani bir kişinin eğer telefonuna ulaşılabilirse o zaman veri korunamaz. Yani telefonun şifresini birisi bulursa ve incelerse o zaman yani kendine ait. Blockchain'in bunu verdiği en büyük güven kesinlikle bilginin güvende olması. Aynı şekilde blockchain tabanlı elektronik posta yine IDS sisteminin içinde olacak. Bu da yine kişisel mahremiyeti koruyan, hiç kimsenin ne bilmesi ne görmesi dünyadaki binlerce bilgisayarlar arasında olacağı için buna imkan kılmayacak ve şirketler de istedikleri gibi yüklü miktarda verilerini bu bizim IDS sisteminin içinde saklayabilecekler ve şu anki cloud fiyatlarından 1/10 kadar çok daha ucuz bir fiyata kiralayabilecekler yani. Peki burada şimdi Snowate olarak Forbes Middle East'te bu yılın dikkat çeken ilk 8 girişim arasına girdiniz. Şirket olarak orta uzun vadeli hedefleriniz nedir? Biz çok aktif bir projeyiz. Bütün hem sosyal medyalarımızda hem de GitHub dediğimiz kodlama aktivitesinde dünyada ilk 100'e giriyoruz kodlama aktivitesinde. Yazılımcı ve geliştirici ekibimiz gerçekten çok iyi. Bu size bahsettiğim projelerin dışında çözmek istediğimiz daha bir sürü ve teorik olarak bildiğimiz ama önümüzde o kadar çok iş var ki sırayla hepsini yapmak istiyoruz. Önce veri depolamayı devreye sokmak istiyoruz. Sonra kriptoda çözülemeyen sorunlardan birisi olan miras sorununu çözeceğiz. Teorik olarak bizde sadece kodlaması kaldı. Forbes'da bizim bir çalışkanlığımızı gördü. Aynı Binance Info'nun da gördüğü gibi. Binance gerçekten blockchain dünyasına çok büyük faydası olan muazzam bir platform. Ve haftalık güncellemeler yapan, aylık güncellemeler, aylık finansal raporlar yapan, komünitesi büyük olan, bizim komünitemiz şu anda topluluğumuz 50.000 kişinin üzerinde. Blockchain'imiz gerçekten çok işlem bir blockchain. 1,5 sene içinde 10 milyon işlem yapıldı bizim blockchain'imizde. Bu da günde 18.500-19.000 adet işlem yapar. Hocam da daha iyi bilir. Bunu geçebilecek belki 5 proje vardır, belki 10'dur en fazla. Tüm dünyadaki 5.000 artı şeyde olmayan, CoinMarketCap'te olmayan 15.000 daha sayalım. Biz çok el değiştirdik. Ya aynı Bitcoin 2 sene hiç değeri olmadı. Piyasada serbest bir şekilde el değiştirdi. Biz de çok el değiştirdik. Çok işlem yapıldı. Çok kişiye ulaştık. Ve çok da teknolojik detaya girmek istemiyorum ama bizim teknolojimiz de işlem yapılmasını gerektiren bir teknoloji. Ve aynı zamanda bizdeki bütün işlemler
yanarak piyasadan çıkıyor, enflasyonu kontrol ediyor. Infinity Nodes diye yarattığımız bir teknoloji var. O da node sahiplerine yakarak faaliyete geçiyor. 12 aylık sınırlı bir ömrü var. Yatırım yapan node sahibi 12 ay içinde parasını alıyor ve ayrıca pasif gelir elde ediyor. Ama enflasyon sorununu da çözüyor aynı zamanda. Yani enflasyon sorununu çözdük mesela biz. Evet, şimdi siz nitelikli de bir iş gücü istihdam ediyorsunuz yazılımcılara. Bu anlamda Türk gençlere neler tavsiye edersiniz Tamer Bey? Şöyle bizim gençlerimize en büyük tavsiyem kesinlikle bütün özellikle de yazılıma meraklı olan gençlerimiz alım satım kripto para piyasası zengin olacağım falan değil, yazılım öğrensinler. Tamamıyla blockchain yazılımını öğrensinler. Çünkü gelecek yani çok büyük değişimdeyiz. Gelecekteki en önemli şey blockchain olacak. Bitcoin dünyada konuşulan en önemli konu olacak. Öyle bir yani gelecek ve bu da piyasalara yansıyacak zaten kesinlikle. Bu işin ve Sinovate kurucu CEO'su Tamer Dağlı'ya diyor ve böylelikle bir kripto paranın daha bugünlük burada noktalarken pazartesi günü yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın, iyi hafta sonları dilerim.